Merhaba, hoş geldiniz. Bugün de güzel bir tarifle karşınızdayım. Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Adana ve Gaziantep'te kahvaltıda bile yenen, dürümü yapılan çok lezzetli nohut tava yapacağım arkadaşlar. Hem besleyici hem lezzetli, protein dolu, çok güzel bir tarif bu. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Önce akşamdan ıslattığım, güzelce yıkadığım nohutlarımı üzerlerine geçecek kadar su koyup 1 saate yakın yumuşayana kadar haşlayarak başlıyorum işe. Şimdi öncelikle bir orta boy kuru soğanımı ortadan ikiye ayırıp piyazlık olarak doğruyorum. Bu arada da fırınımı 220 derecede ısıttım. Çünkü hemen hazırlandığı zaman fırına atacağım. Nohutlarım yumuşamak üzere. Dört diş sarımsağım var. Onların da üzerine vuruyorum ve iri iri doğruyorum. Yapılışı da hemen çok kolay arkadaşlar. Nohut haşlamak sadece biraz zaman alıyor. Ama siz konserve haşlanmış nohut alırsanız, yaparsanız o işi de çözmüş olursunuz. Ya da akşamdan ıslatıp eğer yumuşatırsanız gayet güzel bir şekilde ertesi güne yapabilirsiniz. Şimdi bir adet kapya biberimi de ince jülyen olarak doğruyorum. Bir adet kapya, 2 adet de yeşil biberim var. Nasıl lezzetli oluyor size anlatamam. Dediğim gibi Gaziantep'te, Adana'da yaşayanlar kahvaltılarda bile bunu yiyorlar. Dürümü de çok moda, çok meşhur. Bütün halk gayet severek bu yemeği yapıyor. Bilenler mutlaka biliyordur, yapıyordur ama bilmeyenler için ben bir kez daha yapmak istedim. Göstermek istedim ki herkes yapsın. Şimdi yeşil biberlerimi doğruyorum. Birazdan yeşilliklerimi de doğrayacağım. Jülyen doğrarsanız daha güzel görünüyor. Hem de içinde erimemiş oluyor arkadaşlar. Yemeklik olarak çok küçük memekte fayda var. Doğradığım biberlerimi de alıyorum. Şimdi bir miktar dereotu, bir miktar maydanoz, bir miktar da nanemi yıkadım, güzelce ayıkladım ve bunları da ufak ufak doğruyorum. Müthiş bir lezzet oluyor birlikte. İyice ufaltacağım. Çok da sağlıklı gördüğünüz gibi. Dürüm olarak yiyecek olanlara bu yeşillikleri en son çiğ olarak koymasını öneririm. Evet, şimdi doğradığım bu yeşilliklerimi de tepsime alıyorum. Evet, nohutlarım da haşlandı, yumuşadı. Onları tepsimin içine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilavesi yapıyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tuzumuzu koyacağız. Şimdiden harika koktu arkadaşlar. 1,5 çay kaşığı kadar koydum. Tuz sizin zevkinize göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar paprika koyuyorum. 1 çay kaşığı kimyon koyuyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Bütün baharatlarım bu. Siz arzu ettiğinizi koyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir güzelce bir karıştıracağım. Yarım bardağa yakında su ilavesi yaptım. Zaten sebzelerimde de su var. Nohut da pişti. Ama fırına gireceği için
Yine de koyuyorum çünkü buharlaşma yapacak, kuruma olmasın diye. Bütün sebzelerimi güzelce karıştırıyorum. Son olarak çok azıcık şöyle üzerlerine nar ekşisi damlatıyorum. Şimdi bir yağlı kağıdımı ıslattım ve güzelce sıktım. Tepsimin üzerine yayıyorum. Fırında çünkü kurumasını ve yanmasını istemiyorum. Yemeğimin üzerini kapatıyorum ve 220 derecede önceden ısıtmış olduğum fırına bir 15-20 dakika gönderiyorum. Evet arkadaşlar, 220 derece fırında 15-20 dakika kadar yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Hala üzerinden görüyorsunuz, dumanlar çıkıyor. Harikulade oldu. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar bu. Hiç denememiş olanlara acil öneriyorum. Mutlaka deneyin. Bu yemeği, bu lezzeti bir tadın arkadaşlar. Çok beğeneceğinize ben eminim. Dediğim gibi Urfa'da, Adana'da, Gaziantep'te sabah kahvaltısında bile bu yemek yeniyor arkadaşlar. Özellikle dürüm olarak da çok beğenilip çok seviliyor. Umarım siz de beğenir ve seversiniz. Yerken de beni anarsınız umarım. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz her zamanki gibi videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.